Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için çörek otlu susamlı lokumalı kurabiye tarifim var. Bir diğer adıyla bit kurabiye tarifi. Bu kurabiye tarifini henüz denemediyseniz denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Uzun süre bayatlamayan, ağızda dağılan kıyır kıyır efsane bir tuzlu kurabiye tarifi. Öyleyse fazla vakit harcamadan hemen bu güzel kurabiye tarifime başlayalım. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine 150 gram oda sıcaklığında beklettiğimiz tereyağımızı ekleyelim. Tereyağı yoksa eğer margarin de ekleyebilirsiniz. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. 1 adet yumurtanın akını kabımızın içerisine ekleyelim. Sarısını ise ayrı bir kapta üzeri için ayıralım. 3 yemek kaşığı sirke ekliyorum. Bu aşamada malzemelerimizi eklerken el çırpıcısıyla çırpalım. Dolu dolu 4 yemek kaşığı pudra şekeri ekliyorum. 2 yemek kaşığı çörek otu ekliyorum. Dilerseniz 1 yemek kaşığı da ekleyebilirsiniz. Bu aşamayı çekerken atlamışım o kısmı, kusura bakmayın. Dökülmüş haliyle şu anda bu şekilde. 2 yemek kaşığı çörek otunu ekledim. 1 tatlı kaşığı toz mahlep ekliyorum. 1 tatlı kaşığı susam ekliyorum. Kavrulmuş susam. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Kavrulmuş susam veya sade kavrulmamış susam olarak da ekleyebilirsiniz. Bu malzemelerimizi de karıştıralım. Bu kurabiye tarifimi kime yapsam çok beğeniyor. Genelde böyle toplantılarda veya gün sofralarında mutlaka tuzlu kurabiye deyince ilk aklıma gelen, en sevilen kurabiyem olduğu için bu kurabiyeyi yaparım. Şimdi unumuzu ekleyelim. Öncelikle 4 su bardağı un ekliyorum. Unumuzu mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyelim. 4 su bardağı unumu ekledikten sonra 1 paket hamur kabartma tozu ekliyorum. Bu arada kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Kurabiye malzemelerimi ekledikten sonra iyice elimle güzelce yoğuruyorum. Ele yapışmayan yumuşacık kıvamlı bir kurabiye hamuru hazırlayalım. Kurabiye hamurum hazır. Gördüğünüz gibi yumuşacık, ele yapışmayan bir kurabiye hamuru hazırladık. Şimdi kurabiye hamurumuzdan fındıktan biraz büyük olacak şekilde parçalar koparalım ve avucumuzun içerisinde yuvarlayalım. Tabii ki dilerseniz daha büyük boyutlarda da bu kurabiyeyi yapabilirsiniz. Ben küçük, çok küçük lokmalık olarak hazırlamak istediğim için bu şekilde küçük olarak hazırladım. Dilerseniz büyük olarak veya farklı şekillerde de hazırlayabilirsiniz. Yağlı kağıt serili fırın tepsinize veya benim gibi tepsinizi sıvı yağ ile yağlayarak ondan sonrasında şekil vererek fırınınıza kurabiyelerinizi verebilirsiniz. Bu şekilde hazırladıktan sonra bir kenarda yumurta sarısını ayırmıştık. Yumurta sarısını da kurabiyelerimizin üzerine sürelim. Sonrasında önceden ısıtılmış 180 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimizin üzeri ve altı güzelce kızarana kadar pişirelim. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim. Bu kurabiye özellikle biraz böyle kavrulmuş bir şekilde, gevrek bir şekilde çok daha lezzetli oluyor. O yüzden fırınınızda çok güzel bir şekilde kızardıktan sonra çıkarmanızı tavsiye ediyorum. Ben fırınımda yaklaşık 15 dakika kadar tuttum. Çok güzel kızardı altı ve üstü. Sonrasında ilk sıcaklığı geçtikten sonra sunum tabağıma dizdim. Dilerseniz bir de bu aşamada yumurta sarısını kurabiyelerin üzerine sürdükten sonra kavrulmuş susam da serpebilirsiniz veya haşhaş çörek otu da serpebilirsiniz. Kurabiyelerim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardılar. Hemen sunum tabağıma dizip sizlere yakından iç dokusunu, kıyırlığını göstermek istiyorum. Gerçekten deneyebileceğiniz en lezzetli, en güzel, en kıyır ve uzun süre bayatlamayan tuzlu kurabiye tarifidir. Sizler yakından iç dokusunu, kıyırlığını izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız.
Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Beni hangi ülkeden veya şehirden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinize teker teker dönüş sağlıyor olacağım. Böylelikle sohbet etmiş oluruz. Tarifimi denedikten sonra yorum kısmına düşüncelerinizi de yazarsanız henüz bu tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerime fikir olmuş olacaktır. Aynı zamanda kanalımda hangi tarifleri görmek istiyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Bütün mesajlarınızı teker teker okuyorum ve planlamamın içerisine İstediğiniz tarifleri not alıyorum. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.